Bir zamanlar, yuvarlanan tepeler ve huzurlu manzaralar arasında gizlenmiş sakin bir köyde, bilgeliği ve insanlara duygularını kontrol etme konusunda rehberlik etme yeteneğiyle tanınan saygıdeğer bir bilge olan Rishi yaşardı. Rishi'nin duygusal ustalık yolculuğu, küçük bir çocukken başladı. Hep çok hassas olan Rishi, kendi duyguları tarafından sık sık bunalmıştı. Köyde büyürken, kontrolsüz duyguların insanların hayatlarında yol açtığı yıkımı gördü. Arkadaşlarının ve ailesinin öfke, kıskançlık ve üzüntü nedeniyle parçalandığını izledi. Bu içinde duyguların doğasını anlamak ve başkalarına bunları kontrol etmeleri konusunda yardımcı olmak için derin bir istek uyandırdı. Bir gün, Rishi görkemli bir boti ağacının altında otururken, yakınlardaki nehrin akışını izledi. Nehrin sakin yüzeyi, içinde aradığı huzuru yansıtıyordu. Nehir gibi duyguların da gelip geçtiğini, geçici ve sürekli değişen olduğunu fark etti. Bu anlayış, yaşam boyu sürecek arayışının temel taşı oldu. Rishi, insan zihni ve duygular konusundaki derin anlayışla tanınan Ananda adında ünlü bir bilgeden rehberlik almak için dağlara doğru bir yolculuğa çıktı. Ananda'nın inziva yerine ulaştığında, bilgeyi derin meditasyonda buldu. Gözleri sakin bir gölün huzurunu yansıtıyordu. Büyük bir saygıyla, Rishi Ananda'ya yaklaştı ve duyguları kontrol etme sanatını öğrenme konusundaki derin arzusunu paylaştı. Ananda, onu sıcak bir gülümsemeyle karşıladı ve kanatları altına aldı. Yıllarca, Rishi titizlikle eski yazıtları inceledi ve meditasyon pratiği yaptı. Ananda'nın rehberliğinde, duygularını yargılamadan gözlemlemeyi öğrendi. Farkındalığın gücünü keşfetti. Bu, duygularının akışını kendisinde izlemeye olanak sağladı. Yavaş yavaş, duygularının çalkantılı denizleri üzerinde kontrol kazandı. Bir gün, yoğun bir çalışmanın ardından, Rishi Ananda'ya yaklaştı ve dedi ki, "Üstad, duygularımı gözlemlemeyi öğrendim ama hala onları kontrol etmekte zorlanıyorum. Anın sıcaklığında, duyguları kontrol etme sanatını nasıl gerçekten ustalaştırabilirim?" Ananda, Rishi'nin gözlerine derin bir şekilde baktı ve şefkat dolu bir sesle, "Sevgili öğrenci, gerçek ustalık sadece duyguları gözlemlemekle kalmaz, aynı zamanda onların kökenlerini anlamak ve enerjilerini kullanmakla olur. Duygular, vahşi atlar gibidir. Onları kontrol etmek için önce onları dost edinmelisiniz, bastırmamalısınız," dedi. Rishi, bu sözleri özümsedi ve duygularının köklerine daha derinlemesine inmeye karar verdi. Duygusal tepkilerine yol açan tetikleyicileri ve kalıpları keşfetmeye başladı. Düşünce ve iç gözlem yoluyla, duygularının karmaşık ağını çözmeye başladı. Ananda, Rishi'yi öz şefkatle meşgul olmaya teşvik etti. Rishi, başkalarına sunduğu aynı nezaket ve anlayışı kendine sunmaya başladı. Kendini eleştirme ve sert yargılanmanın sadece olumsuz duyguları körüklediğini anladı. Zamanla, öz şefkat duygusal araç kitinde güçlü bir araç haline geldi. Rishi ayrıca, olumsuz duyguları olumlu eylemlere dönüştürme sanatını öğrendi. Öfke çatışmaya dönüşmek yerine, değişim için bir güç olabilir, üzüntü, felç etmek yerine, empati ve şefkat kaynağı haline gelebilirdi. Rishi'nin dönüşümü hızla köyde yayıldı ve her kesimden insanlar onun rehberliğini aramaya başladılar. Öfke, endişe ve umutsuzluk yüküyle ona geldiler, teselli ve anlayış aradılar. Sakin varlığı ve derin bilgeliğiyle Rishi, insanların duygularının çalkantılı denizlerinde gezinmelerine yardımcı oldu. Onlara duyguların anlaşıldığında ve kullanıldığında, hayat yolculuğunda güçlü müttefikler olabileceğini öğretti. Fırtınaya kapılmak yerine, onun içinden nasıl geçeceklerini öğrenebilirlerdi. Bir gün, Lila adında genç bir kadın Rishi'ye yaklaştı, yüzü endişeyle bulutlanmıştı. Sürekli endişe ve korkuyla boğuşuyordu, içinde huzur bulamıyordu. Rishi, Lila ile sessizlik içinde oturdu, onun endişelerini kesintisiz bir şekilde ifade etmesine izin verdi. Açık bir yürekle dinledi, onun sıkıntısı için şefkatli bir alan tuttu. Bir süre sonra, Lila Rishi'ye baktı ve "Üstad, endişemi nasıl kontrol edebilirim? Bu ezici korku içinde nasıl huzur bulabilirim?" diye sordu. Rishi nazikçe gülümsedi ve "Sevgili Lila, endişe, hayatın belirsizliklerine verilen doğal bir tepkidir. Duygularınızı onurlandırmak ve onların özgürce akmasına izin vermek önemlidir. Ancak, endişe sonsuz değildir, hayatın tüm şeyleri gibi geçicidir. Korkularınızı tam anlamıyla deneyimleyerek ve kucaklayarak, onları kontrol etme gücünü ve iç huzuru bulabilirsiniz," dedi. Zamanla, Lila duygularını kontrol etme sanatını pratiğe dökmeye başladı.
Endişesini direnç göstermeden kabul etmeyi öğrendi, onu duygusal manzarasının bir parçası olarak kabul etti. Yavaş yavaş, Lila duygularının geçici doğasında teselli buldu ve onların gökyüzündeki geçen bulutlar gibi gelip gideceğini anladı. Yıllar geçtikçe, Rishi'nin insanların duygularını kontrol etme konusunda rehberlik edebilen bir bilge olarak ünü artmaya devam etti. İnsanlar, bilgeliğini aramak ve öğretilerinden öğrenmek için uzak diyarlardan geldi. Rishi'nin mütevazı inziva yeri, duygusal denge ve iç huzur arayanlar için bir sığınak haline geldi. Bir gün, Arjun adında bir adam inziva yerine geldi. Rishi'nin duyguları kontrol etme konusundaki olağanüstü yeteneğini duymuş ve rehberliğini aramak için uzun bir yol kat etmişti. Arjun, öfke tarafından tüketilmişti ve bu, kişisel ve profesyonel hayatında kargaşaya neden olmuştu. Rishi, Arjun'u sıcak bir gülümsemeyle karşıladı ve oturması için davet etti. Arjun'un yüzü hayal kırıklığı ve öfkeyle doluydu. Öfkesini kontrol etmenin ve içinde huzur bulmanın bir yolunu arıyordu. Rishi, derin empatiyle Arjun'a duyguları kontrol etme sanatında rehberlik etmeye başladı. Öfkenin herhangi bir duygu gibi bir haberci olduğunu açıkladı, karşılanmamış ihtiyaçlar ve sınırlar hakkında değerli bilgiler taşıyordu. Öfkesini dinleyerek ve kaynağını anlayarak, Arjun onu kontrol etmeye başlayabilirdi. Rishi, Arjun'a farkındalığın gücünü ve anın sıcaklığında tepki vermeden önce durmayı öğretti. Arjun'a tepki vermeden önce derin nefes almasını teşvik etti, uyarıcı ve tepki arasında bir alan yaratarak. O alanda, Arjun duygularını daha dengeli ve yapıcı bir şekilde ifade etme yolunu seçebilirdi. Günler haftalara döndükçe, Arjun Rishi'nin öğretilerini titizlikle uyguladı. Öfkenin erken belirtilerini tanımayı öğrendi. Bu da öfkesinin onu tüketmeden önce bir adım geri atmasını sağladı. Zamanla öfkesini kontrol etmeyi başardı ve onu yıkıcı bir güçten olumlu bir değişim katalizörüne dönüştürdü. Bir sessiz akşamda, Rishi ve Arjun ateşin yanında otururken, alevler gecenin ritmine dans etti. Artık dönüşmüş bir adam olan Arjun, "Üstad, bana duygularımı, özellikle de öfkemi kontrol etme yolunu gösterdiniz. Rehberliğiniz için sonsuza dek minnettarım," diye fısıldadı. Rishi gülümsedi ve Arjun, "Duygularını kontrol etme gücünü içinde bulan sendin. Ben sadece bir rehberim, gerçek ustalık, duygularını kontrol etme ve içinde huzur bulma yeteneğinde yatar," diye cevap verdi. Arjun derin bir anlayışla başını salladı. Duyguları kontrol etme sanatının bir varış noktası değil, yaşam boyu süren bir yolculuk olduğunu fark etti. Sabır, direnç ve kendine ve başkalarına karşı sarsılmaz bir şefkat gerektiriyordu. Yıllar geçtikçe, Rishi duygularını kontrol etmeyi öğrenmek isteyenler için bir rehber ışığı olarak hizmet etmeye devam etti. Mütevazı inziva yeri, sayısız birey için bir sığınak ve dönüşüm yeri olarak kaldı. Onun inziva yerinden ayrılan her kişi, duygularının karmaşık arazisinde gezinmek için bilgelikle donanmıştı. Rishi'nin hayatı, duygularını anlama ve kontrol etmenin dönüştürücü gücünün bir kanıtı haline geldi. Öğretileri, insanların duygularının dalgalarını sürme yeteneğini aşılamıştı, onları süpürülmek yerine. İnsanlara hayatın zorluklarına rağmen iç huzuru ve dinginliği bulma gücünü vermişti. Duyguları kontrol etme sanatında ustalaşan Bilge Rishi'nin hikayesi, duyguların insan deneyiminin bir parçası olduğunu hatırlatır. Onları bastırmak veya kontrol altında tutulmak yerine, enerjilerini kişisel büyüme ve olumlu değişim için anlama ve yönlendirme gücüne sahibiz. Hepimiz, duygularımızın ustaları olmaya ve kendi kalplerimizin derinliklerinde yatan dinginliği bulmaya çalışalım.